Hoş geldiniz. Pil punta makinesi ile ilgili bazı deneyimlerimi anlatacağım. Şimdi daha önce kanalımda pil punta makinesini mikrodalga fırınıyla yapmıştık. Mikrodalga fırının içerisindeki şu trafoyu kullanmıştım. Bu trafonun işte primerini bırakıp sekonderini kesip kendimiz bir sargı yapmıştık. Kanalımda bunun detayları var. Sonrasında bunu çalıştırabilmem için böyle dijital bir e, saate ihtiyacımız oluyor. Bu zaman ayarı. Bu zaman ayarı neye yarıyor? Puntayı yaparken salise çok önemli. Bunu ayarlamamamız lazım. Eğer doğru şekilde ayarlamazsanız pil puntası bozuk olur. Pili patlatabilirsiniz. Kaynağınız yanabilir. Onun için bu zaman modülü çok önemli. Bununla ilgili bütün detaylar kanalımda mevcut. Şimdi yeni nesil bir punta makinesinden bahsedeceğim. Bu AliExpress'te satılıyor. Bu modül şeklinde geliyor. Bu şekilde. Üzerinde yine zaman ayarları var. Kuvvetini yani gücünü, amperini ayarlayabiliyorsunuz. Bunu satın aldıktan sonra bazı modifiyeler yaptım. Modifiyelerde şöyle daha güçlendirmek istedim esasında. O anda tabii patlamalar oldu. Çıkıştaki MOSFET'leri bozdum. Onları daha güçlülerle değiştirdim. Şimdi çok daha iyi hale geldi. Kablosunu daha kalınlaştırdım. Bu kabloyla gelmemişti. İki tane lipo pillen çalıştırıyorum. Bu devrenin avantajı seyyar olması ve puntasının kalitesi daha yüksek olmasından dolayı bunu tercih ettim. Cihazımız pille çalışıyor. İsterseniz bir adaptör de yapabilirsiniz ama benim tercihim aküydü. 20 amper, 25 amper, 30 amperlik bir aküyle çok daha iyi çalışıyor. Benim elimde bunu çalıştırabilmek için bu şekilde drone pilleri var. 5200 miliamper. Bunlardan iki tane kullanıyorum ki amperi daha güçlü olsun diye. Bir tanesi kaynak yapıyor ama iki tanesinin performansı çok daha iyi. Burada ihtiyacımız olan amper. İkisi yaklaşık 10 amper yapıyor. 15 volt ile çalışacak. Devrenin de maksimum çalışma voltajı 15 volt. Şimdi ikisini beraber çalıştıralım. Punta'nın kalitesinden bahsedelim. Onu göstereyim. İki tane de probe yaptım. Şöyle göstereyim. Bu probeleri kendim yaptım. Gönderdikleri böyle 5 milim civarındaydı. Ben onu 8 milime çıkardım. Uçlarına da böyle 8 milimlik klima borusundan bir tutamak yaptım. İkinci pilimi bağlayacağım. Tamamdır. Şu anda 10 amper pilimiz bağlı. Çalışma voltajımız da 15 volt civarında. Gücü de maksimum aldım. 100. Bunun level'larını düşürebiliyorsunuz. Yapacağınız punta kalitesine göre metal ince ise düşürebilirsiniz. Yükseltebilirsiniz. En önemli diğer faktör de nikeller. Nikellerden kısaca bahsedeyim sonra puntaya başlayalım. Şimdi nikelin kalınlık çok önemli. Bu 0,20 milim. Diğerini göstereyim. Bu da 0,10 milim. Bunun arası da var. 15'i de var. Ben 10 milimi tercih ediyorum. Birincisi sebebi çok daha kaliteli punta yapıyorsun. İkincisi de lehim yapabiliyorsun. Lehim yapmak da çok kolay oluyor. 20'yi tercih ederseniz çok yüksek amperli bir pille çalışıyorsanız tabii ki 20'yi tercih edersiniz. Puntanın kalitesine bakalım nasıl olacak. Görelim. Beğenecek misiniz? Bir numara. 2 3. Bu da 4. Şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar çok sağlam bir punta atıyor. Mükemmel. Mikrodalgadaki gibi değil. O biraz daha fazla yakıyordu. Saliseyi ayarlasam bile bunun kadar kaliteli atmıyordu. Şimdi teli asılayım. Yırtılacak. Göreceğiz. Kopmadı. Koptu. Gördüğünüz gibi kalite 10 numara. Çok güzel punta atıyor. Performansını beğendim. Buradaki tel kalınlığı da çok önemli demiştim. Bunun mikronu sizin puntanızın sağlamlığını arttıracaktır. 0,10 milimi tercih edin. Pense de bu şekilde. İsterseniz bunu bağlayarak çok daha kolay puntalar atabilirsiniz şu şekilde. Tercih meselesi. Ben diğerini tercih ediyorum ama böyle hızlı iş yapacaksanız bu pense daha doğru olur. Bu da AliExpress'te satılıyor. Diğer bir punta makinesinden bahsedeyim. Bu da telefon tamirinde pil değiştirirken kullanıyorum. Bunun amperi çok daha düşük. Bu 18650 pilleri punta yapmak için değil, daha ince metalleri kaynatmak için kullanıyorum. Bunun da performansı güzel. Tabi dediğim gibi işin
kalitesiyle ve gücüyle alakalı tercih yapacaksınız. Bunun da puntasını isterseniz size göstereyim. Belki ihtiyaç olur. Kullanırsınız. Bir tane puntalayalım şöyle. Seviye ayarları var. 1'den 11'e kadar. Sonuna kadar açık. Maksimumda 0-10 milim nikeli kullanıyorum. Telefondaki nikeller çok daha ince. Ben sadece bilgi amaçlı nasıl çalıştığını göstereceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Şu şekilde. Bunun puntası çok sağlam olmayabilir. Şöyle asılayım. Bu da tuttu güzel. Hatta bu da yırtıldı. Bu da fena değil. Ama diğeri kadar güçlü değil. Dediğim gibi bunun yeri ayrı. Bilginiz olsun. Basit işlerinizde işinizi çok iyi görecektir.